Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeni bir video ile karşınızdayım. Umarım geçmişteki gibi seri şekilde videolar çekmeye devam edebilirim bu vesileyle. Bu videoda size bir süredir kullandığım, severek kullandığım, kullanmaya da çalıştığım aslında %100 kullanıyorum diyemem. Orka'yı göstermek, anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz bu yapay zeka döneminde bizim iş yapış şekillerimiz bayağı bir değişti. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Henüz oturmuş bir iş yapış şeklinden bahsedemeyiz. Bir arayış içerisindeyiz tüm geliştirici tayfası olarak diyeyim. Dolayısıyla da bir sürü araç var. Gün geçmiyor ki yeni bir araç duyulmasın. Orca da onlardan bir tanesi. Orca görece yeni bir uygulama. 3.3K starı var. 1000 star falanken Ömer bana önermişti Orca'yı. Denemiştim. Bayağı da hoşuma gittiydi o dönemde. Sonra ara verdim. Sonra tekrar kullanmaya başladım. Şimdi günlük hayatımızda normal işimi yaparken de Orca'yı kullanıyorum. Şu anda size anlatacağım için projeleri sildim Orca'nın içerisinden. 2 tane test için proje ekledim. Orca ile ilgili şöyle bir durum oldu. Bir tane bug bildirdim GitHub üzerinden. Onu fixlediler. Sonrasında Twitter'dan teşekkür falan ettiler. İnanılmaz da bir gönül bağımız oldu Orca'yla. Dolayısıyla da dediğim gibi günlük rutin işlerimde de Orca'yı severek kullanıyorum ve bunu sizle paylaşmak istedim. Biraz gevezelik yapabilirim bu videoda. O yüzden şimdi direkt konuya girelim. Aklıma geldikçe de gevezelik yapacağımız konularda gevezelik yaparız. Orca aslında temelde öyle söyleyeyim. Git'in bu work tree mekanizmasının üstüne kurulmuş bir alet. Fakat ben work tree'yi hiç sevemedim, hiç alışamadım, hiç pratik bulmadım bir normal Git kullanıcısı olarak. Dolayısıyla şeyde de ne derler, yapay zeka tarafında da bir türlü ben bu work tree meselesine nasıl söyleyeyim adapte olamadım. Benden kaynaklıdır belki bilmiyorum. Genel olarak insanların deneyimleri ne yönde bilmiyorum ama şimdi bazen de şöyle bir durum oluyor. Sonuçta biz de iyi kötü yıllardır bu işin içerisindeyiz. Kendi deneyimlerimiz, kendi pratiklerimiz, kendi alışkanlıklarımız oluşmuş zaman içerisinde. Bunları terk etmek kolay olmuyor. Bir konu. İkincisi bir konu popüler diye kendimizi zorlayıp hiçbir faydası olmayacağını bilerek işleri daha çok karıştıracağını düşünerek bu kararı verebilecek şeyde olduğumu düşünüyorum ben kendi adıma. Durumda olduğumu düşünüyorum. Yani sırf popüler diye de bir şeyin peşinde gitme taraftarı değilim hiçbir zaman. İlerleyen zamanlarda ne olur bilmiyorum ama şu anda dediğim gibi Worktree bana çok uzak bir mesafe. Dolayısıyla Worktree benim için çok da bir anlam ifade etmiyor. Dolayısıyla ben Orca'yı Worktree üzerinden değil normal projelerimi ekliyorum Orca'ya. Orca üzerinden de çalışmaya devam ediyorum. Şimdi burası şöyle. Projelerin olduğu bir bölüm var. Üst tarafta da işte task'lar, otomasyonlar, işte mobil, search gibi kısımlar var. Birazdan göstereceğim. Burada artı düğmesine basıp aslında projemizi buraya ekliyoruz. Burada işte projemizi seçiyoruz. Alt tarafta agent'ımızı seçiyoruz. Bir sürü agent'ı destekliyor zaten. Eğer projemiz burada yoksa da şöyle artıya basıp işte diskteki bir klasörden, URL'den bir Git repository'sini ya da bir SSH ile beraber hedef verip projemizi Orca'nın içerisine ekliyoruz. Orca'nın içine ekledikten sonra şeyden de bahsedeyim biraz. Burada dediğim gibi şöyle tıklayalım. Workspace Board diye bir şey var. Bu arada her ne kadar uzun zamandır yapay zeka alan iş yapsak da ben hala da aynı anda birden fazla projede ya da birden fazla agent diyelim. Ben o şeye adapte olamadım bir türlü yönteme. Çünkü ben bir şey yapıyorum odaklı bir şekilde kendimce. Yapıldığını görüyorum. İçime siniyor veya sinmiyor. Test ediyorum neyse. Sonra diğer yapacağım şeye geçiyorum. Yani ben işleri paralelleştiremiyorum. Bunu yönetemiyorum kendi adıma. Benim hem mental kapasitemi çok zorluyor. Hem de dediğim gibi içime sinmeden sanki her şey yarım yamalak olacakmış gibi bir hisse kapılıyorum. Dolayısıyla ben bu tip şeyleri de çok fazla kullanamıyorum. Onu söyleyeyim. Mekanizmaları. Burada işte çeşitli şeylere göre gruplayabiliyoruz. Pull request'lere göre, statusuna göre ya da hiçbir şeye göre grupluyoruz. İşte project diyelim. Default'u bu olduğu için böyle bıraktım. Şimdi gelelim asıl hikayeye. Şimdi Split Rack adındaki şeyi eklemişim ben buraya projeyi. Altında da main branch'i var. Main'e tıkladığımda yaptığı şey şu Orkan'ın bir tane terminal penceresi açıyor. Ben buraya geliyorum. Open code yazıyorum. Şu anda niye gelmedi bilmiyorum. Normalde default olarak Open Code'u seçmiştim zaten. Normalde Open Code'u direkt başlatıp aslında daha ilk anda sizi vibe coding yapmaya zorluyor. Şimdi Orkan'ın sevdiğim tarafı şu.
Şu sağ tarafta çok güzel bir şey yapmışlar. Bence çok diğer şeylerde görmediğim, ne derler, uygulamalarda görmediğim. Burada bir klasör şey var gördüğünüz gibi. Aynen Visual Studio Code'daki gibi ya da diğer metin editörlerindeki gibi dosyaları gördüğümüz bir ağaç var. Dolayısıyla ben işte bahsediyorum yine kodu görmeden çok rahat edemiyorum. Buradan kodu da görebiliyorsunuz. Bu bence inanılmaz güzel olmuş. Aynı zamanda arama var. Muhteşem, yine benim kendi adıma söylüyorum. Aynı anda Git'i de koymuş buraya. Çok güzel yine. İstersen buradan yazıyorsun mesajını, işte şöyle tıklayalım. Push'unu yapıyorsun, commit yapıyorsun, ne yapıyorsan yapıyorsun. Ve burada pull request'leri gördüğünüzde bir ekran var. Tabii bende hiç pull request falan olmadığı için burada hiçbir şey göremiyoruz. Dolayısıyla aslında beni Orka'ya bağımlı eden, hoşuma giden en büyük inovatif tarafı bu tarafı. Dolayısıyla ben Orka'nın içinden çıkmadan ve çok hızlı şekilde zaten burayı görüyorum ya da görmüyorum. Aynı şekilde bu arada normal günlük rutinimde şöyle okul aileyi seçiyorum, bu tarafı kapatıyorum. Artık bu tarafta hiç işim yok. Burada kodumu da görüyorum, şeyi de görüyorum, ne derler. Şöyle Open Code'a tıklayayım. Open Code'u da görüyorum. Hatta işte burada ekranı ikiye bölebiliyorsunuz, yukarıdan aşağı bölebiliyorsunuz falan. Dolayısıyla her şey elimin altında oluyor. Bir de şunu koymuşlar, yine çok güzel olduğunu düşündüğüm. Artıya tıkladığınızda burada yeni browser tabı ekleyebiliyorsunuz buraya. Yani ben buraya mesela google.com diyorum. Google.com geliyor. Yaptığımız uygulamalar genelde web uygulamaları olduğu için buradan da aslında hiç şeyin dışına çıkmadan ne derler? Orkan'ın dışına çıkmadan bu şekilde bir deneyim sağlıyor bana. Burada şunu da yapabiliyorsunuz. Ben bu Google'u tutuyorum mesela. Şöyle şu ekranın sağına bırakıyorum. Dolayısıyla da diyelim ki burada bir şeyler yapıyorum. Burada command line'ı kullanıyorum. Hatta şunu da kapatabilirim. O anki üzerinde çalıştığım uygulamaya göre değişiyor bu. Tek bir bakışta her şeyi görebiliyorum. Dosyalar da elimin altında. Aslında bir nevi Visual Studio Code'a dönmüş oluyor. Tabii buradaki en güzel tarafı çat diye diğer projeye de bakabiliyorum. Oraya da geçiş yapabiliyorum duruma göre. Şu şeyi de kapatalım. Ha bu arada tarayıcıda şey de var. Şöyle tıklayalım. Şimdi bir sürü özelliği var. İncik incik hepsini anlatmak istemiyorum. Ama bizim kanalın izleyici kitlesinin çoğunluğunun web uygulamaları yazdığını düşünürsek de burada bu şekilde inspector da var. Ekran görüntüsü alan bir şey de olması lazım. Şuraya tıklayalım. Import cookies de koymuşlar. Sürekli dediğim gibi gün içinde 2-3 kere güncelleme gelen bir uygulama Orka. Dolayısıyla sürekli geliştiriyorlar. Burada şey vardı sanki. Şu muydu? Yok bu değil ya. Şunu sanki screenshot'ını alıyorduk falan. Çok kullandığım şeyler değil ama öyle ufak tefek güzel mekanizmalar da var. Bir de şöyle de bir şey yapmışlar. Mesela şuradan şu git ignore tutuyorsunuz, buraya bırakıyorsunuz. Direkt pet'i buraya geliyor. Bu da çoğu zaman hayat kurtaran bir şey oluyor. Bir daha kopyalayayım, pet'i yapıştırayım. Ya da ne bileyim bazen işte etle beraber arayamıyorsunuz falan. O da bayağı bir işleri kolaylaştırıyor. Temelde Orka bu kadar. Ha bir de şey güzel. Şu Markdown meselesi güzel. İçinde built-in bir Markdown editör var Orka'nın. Dolayısıyla Markdown oluşturup buradan yazabiliyorsunuz. Ufak tefek o anki durumla ilgili notlarınızı buradan alıp yine şey yapabiliyorsunuz. Orkan'ın dışına çıkmadan çalışabiliyorsunuz. Ya da projenizdeki Markdown'lara tıklayıp burada size şöyle readme'ye tıklayayım mesela. Render edilmiş bir şekilde adam size bunu gösterebiliyor. Bence gayet basit ama dikkat dağılmadan, şeyin dışına çıkmadan kendi çalışma kontekstinizin bir sürü işi çözdüğünüz bir durum oluşuyor bu şekilde. Daha yeni geldi. Şöyle bir tane düğme geldi buraya. Bunu gezdirebiliyorsunuz ekranda. Diyelim ki şurada dursun. Bu şu. Şimdi geliştirme yaparken zart diye size tüm bu, diyelim ki burası okul aile projesi bizim ya da neydi bu? Split Track diyelim. Projesi tamam. Burada evet terminaller açabiliyoruz daha doğru ama bazen de zart diye bir şey gerekiyor bize. Bir terminal penceresi. Şöyle tıklayayım. New. Bak burada sürekli yeni bir şeyler geliyor. New terminal diyeyim. Bu benim aslında elimin altında işte ls dedim mesela. Tıkladım. ls dedim. Enter'a bastım. Oha bir sürü de bir şey çıktı. Dolayısıyla bunu kaldırıyorum. Normal çalışıyorum. Lan zart diye o neydi? Elimin altında bir de güzel bir şey olmuş oluyor. Terminal olmuş oluyor. Bu da bence 10 numara bir yardımcı araç. Dediğim gibi çok küçük bir şeymiş gibi gözüküyor. Özellikmiş gibi ama bence muhteşem. Yine şu add command diye bir şey geldi. Buna tıklayayım. Bu yeni geldi. Daha bunu kullanmadım hiç. Ama bu şunu yapıyor. Diyelim ki buraya npm run diyelim. Bizim klasik şeyimiz. Buraya da npm run dev diyelim. Bir tane command giriyorum buraya. npm run.
Şöyle command diyeyim de şey anlaşılsın. İşte global scope'da mı yoksa sadece bu proje özel mi? Bunu seçebiliyorsunuz buradan. İşte save diyelim şimdilik. Şuraya gelip run dediğinizde herif zart diye o komutu execute ediyor. Bence bu da çok güzel. Yani inanılmaz basit ama bence hayatı inanılmaz kolaylaştıracak şeyler bunlar. Özellikler. Buradan add deyip ekliyorsunuz. Zaten gün içinde kaç tane komut kullanıyoruz ki biz? Onları da projeye özel yazdığınız script'ler varsa ne bileyim deployment script'i. Buradan deploy diyorsun. Herif deploy ediyor. Şimdi o şeyi kuracağım. Ne derler? Sistemi de kuracağım. Dolayısıyla Orka'ya bir miktar bağımlı olacağız ama dediğim gibi Orka'yı ben bayağı bir seviyorum. Hatta gelecekte de çok popüler olacağını düşündüğüm bir araç. Onu da söyleyeyim. Çünkü direkt şey hissediyorsunuz. Gerçek geliştiricilerin gerçek dertlerine odaklanmış bir şey tayfası var. Ne derler? Konuşamadım ya. Zaten şeyi fark ediyorsunuz. Yani geliştiricilerin dertlerine direkt çözümler sunan bir kafa, mental. Dolayısıyla da ulan şu da olsaydı diyorsunuz. Bir süre sonra zart diye o geliyor. O yüzden Orka'yı seviyoruz. Şimdi temelde bu kadar. Hiç ayarlarına falan ya da şöyle bir göstereyim. Bazen arkadaşlar diyor ki anlatıyorsun, detayına girmiyorsun. Yani şu kadar ayara ben nasıl vakit ayırıp anlatabilirim bilmiyorum. Burada agentlar, AI provider'lar. Bunları bağlamak zorunda değilsiniz. İşte entegrasyonlar var. Git'le ilgili ayarlar, terminalle ilgili ayarlar, appearance'da ne varmış? Bunlara hiç bakmadım bile. Light varmış bu arada, güzel. İşte layout bilmem ne. Her şeyi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Shortcut'lar, orchestration dediği şey ne olduğunu bile bilmiyorum. Bilgisayarı kullanıyormuş mesela. Bunları hiç kullanmıyorum ben. Muhtemelen çok az miktardaki özelliğini kullanıyorum. Ayarlar da bu şekilde. Şöyle geri geleyim. Buradaki güzelliklerden bir tanesi de şu search olayı. Search tüm workspace'ler. Şimdi burada da şöyle bir kavram kargaşası var aslında. Şimdi bu workspace demiş ama aslında tam olarak workspace de olmuyor. Hatta baktım issue'larda var. Birisi yapmış. Onu daha yayınlamadılar. Experimental olarak yayınlanacak muhtemelen. Şurada şeyleri gruplayabiliyorsunuz. Mesela diyelim ki ben okul aile diye bir klasör oluşturacağım. Onun altına projelerimi koyacağım. Dolayısıyla okul aileye baktığımda okul aileyi işte ne bileyim Runlet klasörüne tıkladığımda Runlet'in şeyleri gelecek aşağıya doğru gruplanmış bir şekilde. Dolayısıyla bayağı da bir burası toparlanacak. O yüzden 10 numara 5 yıldız. Şu anda hayvan gibi beklediğim özellik o. O gelirse başka bir şey istemiyorum ben kendi baktığım yerden. Dolayısıyla bu search de o zaman bayağı bir anlamlı olacak. Çünkü hızlı bir şekilde şeyler arasında gezinebilirsiniz öyle bir durumda. Bir de şey var. Yine güzel bir özellik bence. Ctrl P'ydi galiba. Command P yaptığınız zaman her yerde search yapabildiğiniz daha doğrusu o seçili projede tabii ki şey geliyor. Bildiğimiz bizim permission'a tıklayayım. Zart diye görüyorum. Ya bu çok güzel. Bana çok iyi hissettiriyor bu arada. Bak bu yoktu burada sanki. Bak bunlar da gelmiş. Şu ne? Oo. Yani her şey elimizin altında. Temelde arkadaşlar Orka böyle bir alet. Dediğim gibi ben severek kullanıyorum. Otomasyonlar var. Hiç kullanmadım. Kullanır mıyım bilmiyorum. Burada işte zamanlıyorsunuz. Promptunu giriyorsunuz. Hermes diye bir şey varmış. Onu da destekliyormuş. Ne olduğunu bile inanın bilmiyorum. Burada bir scheduler var. Ayarlıyorsunuz zamanını. İşte ne zaman çalışacak, ne kadar da bir çalışacak, hangi branch sanırım bu branch seçiyorsunuz. Agent seçiyormuşsunuz, projeyi seçiyormuşsunuz falan filan. Dolayısıyla bunu yapabiliyorsunuz. Mobile diye bir şey geldi. Buraya ben telefondan şey alırım, ne derler, görüntü alıp buraya koyarım. Telefonla Orka'yı sync ediyorsunuz. Çok basit bu arada. Mobil uygulamasını indiriyorsunuz. Sync ettiğinizde daha doğrusu eşleştiriyorsunuz. Telefondan Orka'daki aynen bu deneyimi size sağlıyor Orka ve gayet de kullanışlı. Ben kullanmıyorum. Ben o tarz faaliyetleri açıkçası çok sevmiyorum. Dediğim gibi zaten mental olarak yönetmekte zorlandığımız bir ekosistem haline geldi. Daha doğrusu iş yapış şeklimiz mental olarak bizi çok zorluyor. Bir de işin içine böyle uzaktan telefonla falan 7/24 peşimizde gezdirirsek hikayeyi, yani bunun çok sürdürülebilir olacağını düşünmüyorum. Ama tabii ki diyelim ki bir iş başladı. O sırada yemek için mola verdiniz. Dışarı çıktınız, çay içiyorsunuz. Aklınızda o işte çok belki kritik bir şey. Telefonu yanınızda tutup telefondan bakıp da işte şey görebilirsiniz. Ne olmuş, ne bitmiş. Bildiğin herif RDP gibi aslında size şeyi kullandırtabiliyor Orka'yı. Dediğim gibi şöyle şuraya bir yere muhtemelen bunun da görüntüsünü bırakırım. Aslında temelde Orka ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Şu alt tarafta şeyler var. Şöyle tıklayayım. Toolbox diye bir şey var.
Burada işte Space Analyzer, Skills'ler falan var. Dediğim gibi ben bunları da hiç kullanmıyorum. Şu ayarlar zaten. Burada anlatacağımız işte browser'ın şeyleri var. Vay, Agent Browser Use. Agent'ların browser kullanması zarttır zurttur. Bunlar artık çoğu araçta olan şeyler ama dediğim gibi benim için şu input editing neymiş? Middle click pass from selection zart sort. Benim için en güzel tarafı dediğim gibi buradaki bu ağaç şeklinde şeyi görmek, dosyaları ve içlerine bakabilmek. O yüzden Orka'yı seviyorum. Dediğim gibi kullanıp denersiniz. Hoşunuza giderse devam edersiniz. Eğer bu tip başka araçlar kullanıyorsanız, paylaşırsanız ya da bu Worktree ile ilgili deneyimleriniz, yorumlarınız olursa alt tarafa yazabilirsiniz. Konuşabiliriz üzerine. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.